Ermeni vatandaşı dediler. Türkçe konuştuğun için çok kayda girmek istemiyorlar. Abla biraz kızdı, niye bak çekiyorsun der gibi baktı. Evet, burada abimiz şöyle bir domuz kafası ayıklamış, bakın şöyle. Adın ne abla senin? Benim adım Nana. Nana. Gürcü adı. Gürcü adı. Evet. Sen burada yaşıyorsun. Da. Burada bir kavga var. Bakar mısınız abi? Aman yarabbim. Nasılsın abi? 1 kilo 1 lira. Abla ne kadar bu fiyat böyle? Kaç para bu? Kaç para? Bir tane kaç? 15. Dinamo Arena Stadyumu'nun şu an içerisindeyim. Gürcistan Tiflis'ten tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine an itibariyle Gürcistan Tiflis'teyiz. Muhtemelen Tiflis'ten son videom olacak. Bir sonraki videomda Ermenistan Erivan'dan gelmeye başlayacak. Şimdi Gürcistan'ın biliyorsunuz çok güzel yerlerini gösterdim. Tiflis'in, Batum'un, bu iki şehri gezebildim. Belki farklı şehirlerine de bir sonraki Gürcistan seyahatimde gezebilirim. Şimdilik bu seyahatimde Batum ve Tiflis'i gezdim. Batum ve Tiflis'i gezerken tabii çok güzel yerlerini gösterdim. Genel olarak Batum ve Tiflis çok gelişmiş şehirler. Ama belki bir sonraki seyahatimde tekrardan eğer Gürcistan'a gelirsem diğer şehirlerini de gezmek istiyorum. Tabii Tiflis'in güzel caddelerini, güzel sokaklarını falan gezdik ama biraz daha böyle ara sokaklarına, biraz daha lokal yerlerine de gitmek istedim bu videoda. Şimdi burada çok güzel bir pazar tespit ettim. Ben de sizinle beraber gireceğim. Büyük bir pazarmış. Yeme içmenin satıldığı, etin, balığın vesaire satıldığı bir pazar yeriymiş. Ve ben de sizinle birlikte bu pazarı gezmek istiyorum. Şimdi ne diyoruz? Tiflis pazar gezi videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, Tiflis'in dedik ya çok modern caddeleri var. Evet öyle. Bir de tabii böyle lokal yerleri de var. Şu an şu manzarayı Tiflis'te çoğu yerde göremezsiniz. Ara sokaklar. Az ileride bir pazar var şöyle yan tarafta. Şu çöp olayı vesaire kolay kolay Tiflis'te görme şansınız yok ama böyle ara sokaklara falan ancak girince bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi Tiflis'in biraz daha böyle lokal yaşantısının olduğu yere geçiyoruz. Evet, bir pazar kurulmuş galiba buraya. Evet, şöyle bir pazar yeri. Buradan başlıyor sanırım. Şöyle içeri doğru bir girelim. Meyve, sebze satışlarının olduğu yerler. Fiyatlar üzerinde yazmıyor ama böyle fırsat buldukça soralım. Selamlar, merhabalar. Nasılsın abi? İyisiniz. Abi ne kadar bu incirin kilosu? Kaç para bu? 1 lira. 6 lira. 10 lira. 10 lira, okey. 10 liraymış bu. 10 lira. 10 lira. Süper. Türkçe biliyor? Güzel. Okey, thank you. Burada bakın 10 lira dedi incire. Dışarıda da aşağı yukarı 12, 13 lira, 15 lira. Biraz pahalı burada incir. Fiyatları üzerine neden yazmıyor bilmiyorum. Şu an bazılarında yazıyor. Bakın şimdi mesela burada şöyle bir domates var. 3,5 lira. Burada 3,5 birim olarak düşünün ama burada biraz şey farklı. Yani Türk parasıyla hesaplarsanız domatesi 35 lira kilosu. Şu taze fasulye yine 35 liraya geliyor. Salatalık 15 TL'ye geliyor Türk parasıyla. Ama 1,5 lira, 1,5 birim yani. Burası bir sebze meyve pazarı. Bakalım şimdi. Merhaba. Ne kadar bu şeyler, incirler falan fiyatı? 5 lira. Okey. 5 lira. Vay be. Burada bu pazarda genel olarak bayanlar çok çalışıyor. Bayanların satışları var. Bakın burası da daha uygun fiyatlar. 2 liraya domatesler var. Fiyatları yazmışlar. Patlıcanlar. Bazılarının fiyatlarını da okuyamıyorum ama. Evet, teyzelerimiz burada. Merhaba. Nasılsınız? Bunların fiyatlarını okumaya çalışıyorum. Mesela bu şeftali 2 lira.
gibi. İncir 6 lira. O burada başka pazar da varmış şeyin. Bu içeriye de bakalım be. Elmalar var, 3 liraya armutlar var. Şöyle erik 1,5 lira, üzüm 2 lira. Fiyatlar uygunmuş gerçekten burada. Sebze meyve olayı. Fiyatlar uygun. Şimdi bakalım şurada ileride daha ne varmış. Merhaba teyzem. Merhaba baba. Nasılsın abi? 1 kilo 1 lira. Ucuzmuş ya. Kilosu 10 TL'ye geliyor burada. Bu karpuz nereden geliyor abi? Hangi ülkeden geliyor buraya? Gürcistan. Güzel. Evet, burada karpuzcu ablamız aynı şekilde. Türk kahvesi mi yapıyorsun ablam sen? Kahve yapıyor ablam benim. Vay. Böyle Türk kahvesi yapıyor. Turkish coffee. Abla biraz kızdı, niye bak çekiyorsun der gibi baktı. Ben de devam edeyim şimdi. Yani halle pazar aslında iç içe, bakın. Burası bir hal. Böyle pazarcılar haya gidip ayrı ayrı bir şeyler almasına gerek yok. Geliyor buradan ne alacaksa alıyor. Burada tezgah koyuyorlar. Satışını yapıyorlar. Soğancılar var burada şu an. Halle limon satışları, nar satışları. Türkçe biliyorsunuz mu abi? Türkçe biliyor musun abi? Az biliyorum. Az. Burası ne abi şimdi? Hal mi burası? Ben çekim yapıyorum, video çekimi yapıyorum da. Burası hal mi? Yani toptan satış yerim burası. Evet. Az biliyorum. Biliyor musun abla sen? Ne oldu? Yok, soruyorum sadece. Çekmem ne oldu? Kapatayım mı? Şimdi az önce bir ablamız geldi. Çekim yaptığımı görünce bir müdahale etti. Dedim ne oldu, niye böyle karıştı gibisinden. Bu gördüğünüz halin %20 ortağıymış kendisi. Çekim yapalım mı dedim, bir sohbet edelim mi seninle, videoya alayım mı dedim. Yok, istemiyorum ben dedi. Türkiye'ye gidip geliyormuş aynı zamanda. Değil de bazı ürünleri buradan, bazı ürünleri de Türkiye'den getiriyormuşlar, gıda ürünlerini. Şaşırdım, ablamız böyle şu büyük gördüğünüz halin %20 ortağıymış. Evet, şöyle bakın. Ton balıkları var. Ballar var. Tavuklarımız var. Abla ne kadar bu fiyat böyle? Kaç para bu? Kaç para? Bir tane kaç? Bir tane 15. 15. 15. 15. Tamam. Teşekkür ederim. 1 kilo 8. 8 lira. Bu 15 liraya geliyor böyle. Biraz pahalıya geliyor. Türk parasıyla pahalıya geliyor. 15 lira normal aslında. Burada birim olarak baktığınız zaman 15 lira 150 TL civarı bir para yapıyor. Abla merhaba. Evet, kuru yemişler. Bunların fiyatlarını falan anlayamıyorum ama Gürcüce falan yazmışlar. Şu baharat sepeti burada. Salçalar falan da varmış burada, bakın. Merhaba. Nasılsın abla? Bunlar baharatlarınız mı? Bu ne abla? What is this? Acıka. Acuka. Vay. Это сацебели. Это алча. Bu ne? Это слива. Ne bu? What is this? Самил. He, 3 lira. Bunlar 3 liraymış. Есть отхила. Bu Эста эс отхила. 4 lira. Эста эс самил. 3 lira. Bunun ne olduğunu anlamadım ama herhalde bir baharatın falan karışımı. Thank you. Böyle güzel bir yer. Bir de aşağı bakalım, alt kata. Evet, burada abimiz şöyle bir domuz kafası ayıklamış. Bakın şöyle. Bu abi burada domuzcuymuş. Bunun satışını yapıyorlar. Bu bonfilesini satıyormuş böyle. Çok ağır koktu ya. Çekildim valla. Burada da aynı şekilde bu alt kat, bu bölüm
et konusunda domuz satıyor ağırlıklı herhalde. Ağır koktu böyle. Evet. Bu da yine bir etçi bir mağaza var. Merhaba. Hello. Türkçe biliyorsunuz mu? You speak English? English? You? No? No, no English. Okay. What is this? Spicy. Acika. Acika. Oo güzel. Megruli acika. Güzel. Burası sosis. Cheese. Megruli sulguni. Sosis var orada. Sucuk. 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 Şenginda. Evet. Ormoçilerim 1 kilo. 1 kilo 4 lira. 4 lira. Oo güzel. Ginda. Merhaba. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe? No. Okay. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. I don't know, it's bilmiyorum. Yes or no? Okay, okay. Thank you. Are you from Turkey? Türkiye. Thank you. Aba nakıştı. Evet, bunlar orijinal böyle organik köy tavukları. Onbaşlardan. Peynirciğimiz var burada. 10 numara peynirler var. Merhaba. Tomar yoga. Ne kadar kilo? Da. Ne kadar? Kaç para? Eti kutu. 1 kilo 5 lira. 5 No. 1 kilo, 1 kilo 30 metre gora. 25. 25 he. Tamam. Türkçe biliyor musunuz abi siz? Az. Az biliyorsun. Türkçe biliyor musun? Sen? Sen sayıdan Turkish? Evet. Nere spasi Turkish izcabe? Evet, evet. Kav ya kav. Kav. Kav peyniri. Ship no. Siz biliyor musunuz Türkçe? Türkçe yok. Peki, teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet, burada öyle sosisçimiz, sucuksumuz. Ablamıza burada hayırlı işler olsun. Hayırlı işler olsun. Şimdi böyle ara ara Türkçe bilenler veya az bilenler var. Birkaç kelime de olsa. Bazen çok daha iyi bilenler de var. İletişim bir şekilde kuruluyor burada. Gürcistan'da deniz mahsulleri. Balıkçılarımız. Devrekler, somonlar falan. Merhaba. Türkçe biliyorsunuz mu abla? Yok. Kaç para böyle kilo bunların? 2 lira. Okay. Thank you. 1 kilo 2 lira diyor. Acaba. Merhaba. Abi merhaba. Nasılsınız? Güzel pazarmış ya. Kamerayı biraz şeyler böyle. Ya niye çekiyor der gibi ama güler yüzlüler tabi. Ters yapmıyorlar. Peynircimiz böyle delikli peynir. Merhaba. Nasılsın abla? Türkçe biliyor musun? Bu peynir ne peyniri bu? Georgia peynir. Kaç para? 1 kilo. 1, 2, 3, 5, 10. 12. 12. 12 liraymış bir peynirimiz kilosu. Fiyatlar yine uygun aslında. 12 lira dediğinizde 120 TL falan geliyor. Burada pazarcılar genelde ablalar. Düzenli, intizamlı bir şekilde. Ne olduğunu bilmiyorum ama baharatlardan bir şey herhalde. Kolay gelsin. Bu ne abla bu? Ne bu? What is this? Temali. Ne o? Bitki. Ot. Yok. Okey, tamam. Sanırım bitkisel bir şey. Arkadaşlar Instagram'dan yazıyordu. Arada böyle bir çarşı pazar fiyatlarını falan çek diye. O yüzden bu videoyu yapma kararı aldım. Ama güzel, insanlar sıcakkanlı ya. İyi karşılıyorlar yani. Evet, bakın şimdi burası ikinci el ayakkabıların satıldığı bir yer. İkinci el olarak satıyorlar bu ayakkabıları burada. Bayağı yenilemişler ama. Tertemiz olmuş böyle. Ucuz yollu ikinci el ayakkabıları buradan bulabilirsiniz.
Bakın burada kıyafetler falan da varmış. Her şey varmış burada. Merhaba. Güzel. Merhabalar. Bu içerideki ablalar biraz ters bakıyorlar. Pek böyle kamera olayını görmemişler galiba burada. Merhaba. Şöyle bakın az biraz ürünleri. Kolay gelsin. Bunlar orijinal mi? Cevap vermedi bana. Ben devam edeyim buradan. Büyük bir yeraltı çarşısı gibi. Merhaba. Merhaba. Buradaki ablalar pek kamera görmeye alışkın değil galiba bu alt kattakiler. O yüzden çok fazla rahatsız etmeden bir şeyi sorunca kaçıyorlar çünkü. Bu abi de böyle kamerayı görünce yana kaçtı. Merhabalar. Şöyle gözlükler varmış. Çok hoşlanmadıkları için kameradan çekiliyorlar. Şimdi ben az önce göstermedim. Kamerayı kapatmıştım. Biraz böyle az çok Türkçe bilen biriyle konuştuk. Bu az önceki çıktığım giyim çarşısının içerisinde nereli olduğunu sordum. Orada kaydı almadım. İstemedi çünkü. Ermenistanlıymış. Ve buraya çok Ermenistan vatandaşı gelip çalışıyormuşlar burada. Tezgahın başında işçiymiş. Özellikle Türkçe konuştuğum için dedi bu giysilerin giyim çarşısının içerisindeki çalışanların birçoğu Ermeni vatandaşı dediler. Türkçe konuştuğun için çok kayda girmek istemiyorlar. Videoya girmek istemiyorlar dediler orada. O yüzden sıcak bakmıyorlar dedi. Türkiye ile alakalı kötü bir şey de söylemedi. Bir ön yargısı falan da yok ama tabii alışmış oldukları bir kültür var. O kültüre karşı koyamıyorlar. Ve kameraya biraz Türkçe konuştuğum için uzak durdular. Bazısı saklandı. Yani bu giyim, kıyafet olan bölümün içerisinde yaşadım sadece bu konuyu. Normal yeme içme sebze pazarının içerisinde herhangi bir şekilde öyle bir şeyle karşılaşmadım. Tam tersi kameraya karşı gayet sıcaklardı. Şimdi bu çarşı içerisinde biraz gezdim. Buradan biraz görüntü aktarmaya çalıştım size. Tiflis'te bu çarşıyı görebilirsiniz geldiğiniz zaman. Şu karşıda bir yazısı var. Dezerter Pazar yazıyor. Duvarın üzerinde bir yazı var. O şekilde lokasyona bakıp gelebilirsiniz. Burada kıyafette yeme içme sebze falan fiyatları çok uygun. Şimdi biz devam edelim. Böyle yol üzerinde lokal olarak başka nerelere ulaşabiliriz diye. Şu an tam karşımıza şehrin büyük bir stadyumu Dinamo Arena diye geçiyor. Bayağı büyük bir stadyummuş burası. Şimdi burası şöyle biraz daha merkezi gibi. Nasıl anlatayım? Burada sırayla döviz büroları var. Niye böyle bilmiyorum. Buranın kapalı çarşısı gibi bir yer herhalde. Şu sıra boydan boya yolun sonuna kadar döviz bürosu. Neden bu kadar çok döviz bürosu bu sokakta? Tam olarak anlamadım. Kur da biraz burada yüksek. Daha yüksekmiş burada kurlar. Yani bir 5 kuruş, 6 kuruş daha yüksek şehir merkezine göre. Normalde 1 dolar örnek veriyorum 2.20, 2.25 civarı şehir merkezinde. Burada 2.31'e kadar çıkıyor. Buradaki döviz bürolarında aynı şekilde TL de verebiliyorsunuz veya TL'ye çevirip TL olarak da alabiliyorsunuz larileri. Şuradan bakın biraz daha ileri gittik. Şimdi burası 2.632 diye geçiyor. Ya 1 kuruş gibi bir ufak bir rakamlar oynamaya başlamış. Hatta toplamda çarşıya göre 6-7 kuruş, 8 kuruş gibi bir fark var. Bu kadar çok döviz bürosunun olması çok enteresan. Bir de buradaki döviz bürolarında şöyle bir sistem de var. Bitcoin de alıp satabiliyorsunuz buradaki döviz bürolarında.
Yani paranızı Bitcoin hesabınız varsa, dünyanın hangi yerinden varsa fark etmiyor. Bitcoin hesabındaki parayı buradaki döviz bürosuna aktarıp döviz bürosundan çekebiliyorsunuz. Döviz bürosu size bir IBAN veriyor. O IBAN'a atıyorsunuz ve Bitcoin paranızı lari olarak veya dolar olarak buradan alabilirsiniz. Bu kadar çok döviz bürosu enteresan. Telefoncular falan da var aynı zamanda. Bakın şurada karşıda lilerbet.com diye bir yer var. Bilirsiniz, burada söylemiştik daha önceki videolardan, hatırlarsınız. Gürcistan'da kumar oynatmak, sanal kumar vesaire siteleri açmak serbest. Burada bir çarşı var yine aynı zamanda. Çarşıya da bakarız birazdan. Evet, burası şöyle bir ayakkabıcıların olduğu yer. Şu an bunun içerisine girdik. Şunlar şöyle sepetteki ayakkabılar 50 lari. Burada ayakkabı olayı biraz fiyatları yüksek. O yüzden ikinci el ayakkabı çok dönüyor. Bakın şu an bu itimdeki ayakkabıların, aşağıdaki ayakkabıların birçoğu ikinci el. Ayakkabı fiyatı yüksek olduğu için ikinci ele rağbet var. Bakın şu an ayakkabıcılar çarşısının içerisindeymişiz. Burada bir mağaza var. Şöyle gördüğünüz gibi Türk malı diyor. Sanırım Türkiye'de üretiliyor bunlar. Şöyle bakalım sağın sonları. Ya burası biraz şeye benzettim. O döviz büroları falan görünce buradaki iş merkezleri de aynı şekilde Lale'ye benzettim biraz burayı. Sanırım ticaretin olduğu nokta burası. Mağazalarda çok fazla müşteri yok ama yine de bir şekilde çoğu mağaza açık burada. Ne oldu, bir fırtına çıktı vallahi. Hava durumu bir anda değişebiliyor burada anlık olarak. Ama fiyatlar biraz yüksek gibi geldi elektronikten. Burada telefon vesaire sıfır alırsanız sıkıntı yok da ikinci eller biraz yüksek gibi geldi fiyatları. Aksesuarlar da aynı şekilde. Kablo falan sordum az önce. Kablo fiyatları da yüksek yani burada. Aksesuarlar Çin malları yani. Orijinal diyorlar ama orijinallikle hiçbir alakası bile yok. Buradan şimdi içeri doğru bir giriş yapalım. Bakalım, burada bir pazar buldum. Şöyle kapalı çarşı hesabı. Oo, şapkacılar yerim burası. Kıyafet, giyim, şapka. Vay be. Şöyle al malzemeleri, bıçaklar falan. Karşıda. Evet, şu an çantacılar aynı şekilde. Şimdi bakalım burada bir iletişim kurabileceğimiz birileri çıkar mı? Merhaba. Yüksek bir tavanı var ama öyle bir şey ki. Bu kadar şapkayı kime satıyorlar bunlar ya? Vallahi bayağı bir şapka koymuşlar buraya. Bu kadar çok kalabalık yer de değil yani. Fiyatlar biraz üst seviyelerde bence. Gömleklere bakalım şöyle. Bu yakar bu adamı. Naylon. Ne kadar büyük bir yer. Ne büyük bir yer ya. Evet. Georgia. Yes. How much money? How much money?
25 money. 25. Yeah. 25 lari. 15 lari evet. 15 mi 25 mi? 15. Yok 25. 25 sen 15 sade maykadı. Bak sen tek Türkçe olsun. biliyorsun maşallah. Ben Azeri Türk'üm. O maşallah ne güzel bak şimdi. Çok güzel. Şimdi tam yerine geldik ya. Nasılsın abla? Sen o zaman biraz reklamını yapayım Çok ben dur. iyisin. Sağ ol. Senin reklamını yapalım o zaman biraz. Adın ne abla senin? Benim adım Nana. Nana. Gürcü adıdır. Gürcü adı. Evet. Sen burada yaşıyorsun. Burada. Şimdi bir şey sorabilir miyim sana? Burada çok Azerbaycanlı yaşayan kardeşlerimiz var değil mi Gürcistan'da? Evet. Ne kadar insan var burada tahminen? Yüzde kaç? O benim yoldaşım bilir. Eşim. Eşin Azerbaycanlı. Azerbaycanlı. Sen nasıl bilmezsin ya? Ben bilmiyorum. Allah Allah. Ben Türk dili, Çok izah... dili de yaxşı bilmiyorum. Benim Biliyorsun eşim biliyorsun nasıl iyi bilmiyorsun? bilir. Sen biliyorsun nasıl bilmiyorsun? Ya. Ben Tebriz'e de gittim. Orada da bizim kardeşlerimiz vardı. Tanıştım hepsinden. Tebriz'i biliyorsun. Təbriz eşitmişəm. Nasıl işitmişim bilmiyor musun? Oraya gitmedin mi? Təbriz İrandadır. İran'da olsun ne fark eder? Orası Azerbaycan. Evet şöyle bir ablamızla az önce tanıştık. Azerbaycan Türk'ü burada yaşıyorlar. Şimdi buradan devam edelim. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi burada benim gördüğüm, karşılaştığım bazı Azerbaycan Türkleri var. Özellikle burada yaşarken çok fazla Azerbaycan Türk'ü olduklarını belli etmemeye çalışıyorlar. Niye bilmiyorum. Zaten kamera kayıtlarına falan hiç sıcak bakmıyorlar. Özellikle Azerbaycan Türkleri burada. Kendilerini biraz azınlık gibi mi hissediyorlar bilmiyorum. Ama böyle bir rahatsızlık hissediyorum yani kendilerinde. Baskı desem baskı yok ama risk almak istemiyorlar belki. Buraya alışmışlar. Kendi vatanları gibi zaten. Kendi vatanları. Kendi Gürcistan'ın kendi halkı sonuçta. O yüzden çok fazla bir şey konuşmak istemiyorlar. Azerbaycanlı olduğunu söylüyorlar ama Azerbaycan'la alakalı pek bir şey konuşmak da istemiyorlar. Öpüş. Evet, gezmeye devam edelim. Burası biraz daha lokal dediğim gibi. Tiflis'in daha eski yerleri. Daha önceki gösterdiğim yerler biraz daha böyle modern, yeni yapılan yerler. Burada da tabii yeni binalar var ama burası biraz daha böyle borsa gibi. Şuradan şöyle bakın. Yukarı doğru bir kapalı çarşı gibi. Döviz büroları sırayla. Paranın kalbinin attığı yer diyebiliriz buraya. Bank of Georgia. Şimdi ben aslında şu bankaya hesap açabilir miyim diye sormak istiyordum. Açan arkadaşlarımız varmış. Devlet Bankası'ymış burası. İçeride bir sorayım. Ondan sonra size de bilgi aktarayım. Şöyle bir banka. Şimdi birazdan göstereceğim dışarıdan size. Bank of Georgia. Şimdi bu bankaya Devlet Bankası gibi düşün. İki tane banka Türklere hesap açıyormuş. Ben az önce sordum. İçeri girdiğimde kayıt almadım ama. Türk vatandaşları hesap açabiliyormuş. Sadece pasaport yeterli. ATM kartı veriyorlar. Paranızı orada saklayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan varsa paranız. Parayı atıyorsunuz içerisinde. Dünyanın neresinde olursanız olun. Verdikleri ATM kartıyla, Visa kartıyla o parayı oradan kullanabilirsiniz, çekim yapabilirsiniz vesaire. Bütün işlemleri görebilirsiniz. Herhangi bir oturumunuzun olmasına da gerek yok. Sadece pasaportunuzu verirseniz pasaportla hesabı açabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Buraya normalde Gürcistan ve Türkiye arasında ID kartla yani kimlik kartıyla girişler serbest. Gürcistan'da 360 gün kalabilirsiniz. Oturum olmasına gerek yok. Fakat Gürcistan içerisinde kimlik kartıyla girdiyseniz, pasaportunuz yoksa yanınızda herhangi bir şekilde hesap açamazsınız. Sadece pasaportuyla gelenlere hesap açılıyor bu arada, bilginiz olsun. Evet, burada yine bir savaşçı dayımın heykelini koymuşlar. Şöyle bir Rusça ya da Rusça yazılar. Okuyamadım. Alfabesinden dolayı. Elinde ne var bilmiyorum. Kılıç mı var, bir şey var, böyle yay mı var? Bir mevzu var burada elinde. Oturmuş oraya. Mağrur mağrur bakıyor. Burada Tiflis'te özellikle çok gördüm. Batum'da da var gerçi ama parklar içerisinde böyle heykeller mutlaka var. Daha önceki videolarda söylediğim gibi Bolt uygulamasını kullanın burada mümkün olduğunca. Herhangi bir taksimetre açılış ücreti yok.
Çağırıyorsunuz abi, geliyor. Eğer yoğun saatte ise biraz geç gelebilir. O zaman ekonomikten çıkın. Bir tık daha üstte, daha üst seviyedeki aracı çağırabilirsiniz. Onun fiyatı birazcık daha yüksek ama çok beklemeden en azından yanınıza ulaşmış olur araç. Burada turist bile olsanız gelin abi, açın Bolt uygulamasını, pasaport bilgilerinizi girin ve Bolt uygulamasında sürücü olarak çalışın. Birinden araç kiralayabilirsiniz ya da bir araç satın alabilirsiniz. Burada para kazanırsanız. Evet, şimdi burada bir kavga var. Bakar mısınız abi? Aman yarabbim. Uzaklaşalım, kavga var. Şöyle açık olsa, denk gelsek içeri girer. Biraz stadyumu çekerdik ama açık değil. Evet, stadyumun iç bahçesine bir girmiş olduk. Bir kapı buldum şu an. Hiç kimse yok ama vallahi ben girdim bilmiyorum. Bir de içeri girebilsek var ya. Ama her yer kapalı şu an, bakın. Normal stadyuma çıkış yerleri. Böyle açık bir yer olsa içeri girerdik. Gösterirdim. Ukrayna'nın bayrağını böyle destek amaçlı her yerde dalgalandırıyorlar burada. Her ne kadar Rusya biraz böyle bunların tepelerinde olsa da Ukrayna'ya destek vermekten geri kalmıyorlar. Vallahi helal olsun. Bakalım, belki stadyumun içerisine gireriz, belli mi olur? Şu an deniyorum. Bir etrafına bakayım, belki açık bir delik, açık bir kapı bulursak bir yerden sıyrılacağız içeriye. Şimdi açık bir kapı buldum buradan, bilmiyorum. Sıvışacağız içeriye doğru. Bakıyorlar şu an bana doğru. Eğer olursa stadyumun şöyle içerisinde bir görüntü aktarmak istiyorum size. Şimdi bana bakıyor arkadaşlar. Vay. Direkt şu an aşağısına girmişim, stadyumun içindeyim yani şu an. Merhaba. Evet. Bir şey diyen olmadı. Şu an stadyumun içerisindeyiz abi. Bir çalışmalar var şu an burada. Bilmiyorum ne çalışması var. Dinamo Arena stadyumunun şu an içerisindeyim. Ya aslında çok fazla böyle bir büyük bir alanı yok stadyumun. Yine de iyi ama. Dışarı çıktım. Az önce bir güvenlik görevlisi geldi. Çekim yapmanız yasak dedi. İzniniz yoksa, iznim yok dedim. Ve dışarı çıkarttılar beni. Olsun, en azından içeriği görmüş olduk. Bir çalışma vardı içeride. Herhalde bir konser olabilir. Veya bir gösteri olabilir, bilmiyorum. Onunla ilgili bir hazırlıklar falan vardı. Bu arada şöyle bakın. Stadyumun ana giriş kapısı burası. Dinamo Arena. Evet, şimdi şöyle bir mekana geldim, bakın. Lezzetli döner diye küçük bir dükkan. Şöyle kanat, pilav, kebap çeşitleri var. Merhaba. Türk müsün abi? Türk'üm abi. Nasılsın abi, iyisin? Allah'a şükür. İşlerin nasıl? Evet. Güzel, döner de takmışsın. İsmin neydi abi? Mevlüt. Mevlüt abi. Mevlüt. Memnun oldum. Fuat, ben yemekler de çıkartıyorsun burada. Evet. Yemek, çavurma. Türk yemeği değil mi? Türk yemeği. Sen yapıyorsun. Tabii. Türk yemeği, Gürcü yemeği de karışık yani. Ha, Gürcü yemeği de var. Gürcü de var. Evli misin burada sen abi? Yok. Bekarsın. Bekarım burada bekarım. Ne zamandır buradasın? Kaç sene oldu? 10 senedir buradayım. 10 senedir. Gidip geliyor mu Türkiye'ye? Güzel gelirim. Gider gelirsin. Nasıl oldu böyle takıldın buraya? Valla takıldı işte, burayı rahat buldum. Bir yer açtın ve öyle devam ettin. Tabii. Evet, akşam saati. Şöyle göstereyim. Otobüs durakları şöyle. Full dolu. Aklıma İstanbul geldi. İş çıkış saatleri. Millet evine gidiyor. Şu an görüyorsunuz, bakın insanlar ne kadar sabırlı. Yayalar için söylüyorum, bayağı bir sabırlı bir şekilde bekliyor insanlar. İki tane sabırsız arkadaş gerçi
beklemiş, yolun ortasına kadar gelmiş. Evet, bir dayım var öyle sabırsız, o da bastonuyla koşturuyor şu an. Ama genel olarak insanlar burada çok sabırlı bekliyorlar. Ve şu an geçmeye başladık. Evet, şöyle yolu da göstereyim biraz size. Çok güzel geniş caddeleri var bakın. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber güzel bir Tiflis şehir turu yaptık. Şehrin lokal yerlerine ulaşmaya çalıştım. Çok fazla gezilmeyen bölgelerine ulaşmaya çalıştım. Gürcistan'da sadece Tiflis ve Batum'u ziyaret ettim, gezdim. Fakat tekrardan geleceğim Gürcistan'a ileriki zamanlarda. Geldiğimde de farklı şehirlerini de gezmek istiyorum. Gürcistan'ı gerçekten çok beğendim. Muhtemelen bu son video olacak. Bir sonraki video büyük ihtimalle farklı bir ülkeden olacak. Farklı ülke dediğimde buradan sınır komşusu olan Ermenistan'a geçmeyi düşünüyorum. Ermenistan'ın Erivan şehrine geçeceğim. Tabii Erivan şehrinden farklı bir şehire ulaşabilir miyim? Müsaade edecekler mi veya gidersem herhangi bir güvenlik sorunu yaşar mıyım bilmiyorum. Şu an onları araştırıyorum. Biraz da aslında gittikten sonra Erivan'a onu araştıracağım. Ermenistan'ın vizesini hem kapıdan alabilirsiniz, $35 karşılığında, hem de online olarak alabilirsiniz. Online vizeyi tercih ettim ben. Online vize normalde aslında 3 gün içerisinde geliyor dediler ama yaklaşık 5-6 saat içerisinde mail olarak geldi ve onun çıktısını aldım. Bakalım, online vize ile Ermenistan'a girmeye çalışacağım. Bu arada online vizenin ücreti $7 sadece. Şimdi bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Aynı zamanda like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşmayı da lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.